Merhaba arkadaşlar, bu videoda 2 hafta önce toplamış olduğum Türkiye'nin en iyi ve en ucuz fiyat performans oyun bilgisayarının güçlendireceğiz. Videoya geçmeden önce teşekkür etmek istiyorum. Bana bu SSD'yi gönderen abiye çok teşekkür ediyorum buradan. 2-3 abiden yardım aldım, destek aldım. Çok güzel mesajlar aldım herkesten, yorumlar aldım. Çok fazla like aldım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yorum yapan, videoyu beğenen herkese çok teşekkür ediyorum buradan. Tabii eleştirenler de oldu. Ben kendi bütçem sınırları içerisinde maksimum bunları yapabildim. İkinci el ekran kartı alıp bir düşük daha düşük ekran kartı almamı öğrenenler vardı ama ben AM4 platformunu kullanarak arkadaşlar ileride işlemcimi de yükseltebileceğim anakartımı ellemeden. Aynı şekilde ekran kartımı da yüksek bir şekilde takabileceğim. RAM'imi şu an ekleyeceğim, zaten oyun performanslarını göreceksiniz. Gayet artacak performansım. Bu sayede 16 GB RAM'im olmuş olacak. Aynı zamanda işlemcimi güçlendirdiğim zaman işlemcim güçlenmiş olacak, ekran kartı takacağım ve benim işim bitmiş olacak. İşlemci ve ekran kartını değiştirdiğim zaman benim şu anda işim tamamdır. SSD zaten şu anda takılı, M.2 SSD. 2 M.2 SSD geldiği için ben 256 GB olanını taktım. James'tanki 256 GB'lık M.2 SSD'sini şu anda sisteme taktım. Birazdan montaj ve oyun testleri kısmına geçeceğiz. Aynı zamanda bir adet de Acer'ın Panther DDR4 RAM'ini taktım. Yine 8 GB'lık. Yani şu anda benim sistemi geliştirmek için yapmam gereken tek şey, istersem bir ekran kartı takarım. RX 580 olur, RX 570 olur, GTX 1060 olabilir ama ben RX 580'i tercih ederim. Şu an bu işlemciyle kullanacaksam. RX 580'i taktığım zaman benim için işlem bitmiş oluyor, bilgisayarın işlemi. Çünkü gayet benim için yeterli bir sistem oluyor. Gayet de güçlü bir sisteme dönüşüyor. Ama eğer istersem ilk önce işlemcimi değiştiririm. Ryzen 5 5600G ile değiştirebilirim. İkinci el almak istersem 1800 ile 2000 lira arasında değişiyor fiyatları. O şekilde onu taktığım zaman zaten oyun performansım aşırı bir artışı olmayacak. Ama tabii ki de oyun performansım artacak. Ama daha güçlü ekran kartları takabileceğim. Mesela RX 5700 XT, RX 6700 XT ekran kartlarını takabileceğim. Bunlar oldukça güçlü ekran kartları, üst seviye ekran kartları. Fiyatları da yüksek ama çok güçlü ekran kartları. Onları takabileceğim Ryzen 5 5600G takarsam. Yani demek istediğim, ben platform olarak ileriye dönük bir platform oluşturdum şu anda. Benim şu anda zaten alacağım FPS'leri göreceksiniz, gayet yüksek olacak. Yani demek istediğim, yorumlarda ikinci el i3, 10. nesil, ikinci el GTX 1030'lu sistem daha yüksek FPS alıyor olabilir. Ama ben ileri dönük bir sistem yaptım. Tekrar söylüyorum bunu ama gerçekten ben böyle yaptım. Bu şekilde düşünerek yaptım. Her neyse, hadi şimdi ilk önce SSD'mizin montajı, ardından Windows'un kurulumunu yapacağız. Sonrasında ise RAM'imizin montajını yapıp oyun testlerimize geçeceğiz. Bu videoda CSGO, League of Legends ve Valorant testi yapacağız ek olarak. Öncekinde çünkü 120 GB diskim vardı. Şu an ise 256 GB'lık M.2 SSD'm var. Önceki SSD'mi satıp 128 GB olan SSD'yi satıp SATA bir tane, yine aynı şekilde SATA bir SSD takacağım. Onun da videosunu çekerim eğer isterseniz. Her neyse, hadi şimdi montaj ve oyun testlerine geçelim. Öncelikle SSD'mizin kutusunu açalım. Kontrol amaçlı açmıştım ama hiç zaten içeriğini ellemedim. Burada kullanma kılavuzu ve birkaç bilgiler olduğu kitapçık. Burada da SSD'mizin kendisi bulunuyor. James'tanki 256 GB'lık M.2 SSD versiyonu bu şekilde. Burası anakarta girecek yer, burası da sabitleyeceğimiz yer. Öncelikle bilgisayarımızı kapattık. Buradan güç kaynağımızın şartlarını kapatıyoruz. Şu an istediğimiz şekilde işlem yapabiliriz. Ben kapatmayı daha güvenli buluyorum. Bu şekilde yapmanızı öneririm. Şimdi M.2 SSD'mizi takacağımız kısım burası. Burada gördüğünüz gibi bir tane böyle bir şey var. Kiminde de vida oluyor. O vidayı söküp takacaksınız. Bendeki bu şekilde. Daha basitleştirilmiş bir yöntem. Şu şekilde çapraz bir şekilde takıyoruz. Zaten oturdu gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde indiriyorum. Şuradan deliğe denk getirmeye çalışacağım. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi oturdu. Bastırıyorum. Tamamdır şu anda işlem.
Şimdilik bunu sökmeyeceğim. Windows kurarken bunu biçimlendirip o şekilde ondan sonra sökeceğim. Şalterimi açıyorum. Takıyorum format USB'mi. Şimdi bilgisayarı çalıştırıyorum ve BIOS'a girmek için Delete tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi BIOS'a geldik şu anda. Boot Manager kısmından, daha doğrusu Setting kısmından UEFI'yi buldum. UEFI yazıyor. 2 nokta üst üste. Yanında da hangi flash'a attıysanız Windows'u yanında o flash'ın ismi yazıyor. O flash'a çift tıkladım. Beni Windows yükleme ekranına getirdi. Bunun anahtarım yok. Deyip ilerliyorum. Hangi versiyonu kuracağınızı söylüyor. Ben Windows 10 Pro kuracağım bu sefer. Önceki videoda Windows 11 kurmuştum ama Windows 10'un oyunlarla olsun, işte ne bileyim bu Valorant'ın özellikle Vanguard sisteminde olsun daha uygun oluyormuş. Onu bilmiyordum. Şimdi ben diğer diskleri sileceğim. James Tanki dışındakileri. Görünmemişti. MBR demişti SSD'mize. Oradan MBR SSD'mizi seçiyoruz. Yine yükleme yapacağımız SSD'mizi. GPT'de diyorsa eğer, MPT'ye çevirin diyorsa eğer. Üstüne tıklayıp sil diyoruz. Sıfırlamış oluyor SSD'yi. GPT'ye de çevirmiş oluyor sanırım. Çünkü onu yaptıktan sonra yükleyebildim. Bu şekilde oldu. Şimdilik yükleniyor. Bu şekilde bunu da çıkarmadım. Şöyle bir ışık yanıp sönecek sürekli. Bir şeyler aktarıp çıkartırken, çalışırken muhtemelen. Bu şekilde şimdilik. Şimdi de RAM'imizin montajına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ise RAM'imizin montajına geçiyoruz. RAM'imi gördüğünüz gibi kutusu bu şekilde. Apazer'ın Panther modelini aldım bu sefer. Zaten C50'ne kadar, MHz'ine kadar birebir olduğu için o yüzden hiçbir sıkıntı olmayacak. RAM'imiz gördüğünüz gibi bu şekilde. Üstten böyle sarı görünecek. Arkası bu şekilde. Bayağı metalik, buz gibi şu anda. Aradan şöyle göstereyim. Şimdi montaja geçiyoruz. Montaja geçmeden önce arkadaşlar bilgisayarımızı kapatıyoruz ve güç kaynağımızın kapatıyoruz. Gücünü kesiyoruz bilgisayarımıza. Yani ben güvenli olması açısından bu şekilde yapıyorum. Bu yapmak zorunda değilsiniz bu şekilde. Ama bence böylesi daha sağlıklı. Her neyse, RAM'imizin montajına geçelim. Önce kulaklıkları açıyorum. Şu şekilde. Kulaklıkları açtım. Kısa taraf kısa tarafa, uzun taraf uzun tarafa denk gelecek şekilde. Evet, RAM'imiz yuvasına oturdu şu anda. Biraz daha uzun görünüyor. Şöyle yandan göstereyim. Şöyle yandan ya da ona göre biraz daha çıkıntılı duruyor. Şimdi sisteme gücü veriyorum tekrar. Şimdi başlatma düğmesine basıyorum. Delete tuşuna basarak BIOS menüsüne girmek istiyorum. Çünkü RAM'imizin artık daha büyük bir kısmını ekran kartımıza aktaracağım. Ve RAID'ini açacağım. Benim anakartımda çift kanal RAM desteği olduğu için. Öncelikle kolay moda bir geçiyorum. Görmüş mü onu görmem lazım. 16 GB RAM, burada gördüğünüz gibi yaklaşabilirsin Bilal. Şu anda RAM'imiz 16 olarak görünüyor. 3200 MHz olarak görünüyor. XMP profil 1'de olduğu için bu arada. Bu kurulumu, bunu söylemiştim öncesinde. XMP profil 1'e getirmezseniz gördüğünüz gibi şu şekilde şu MHz'leri alırsınız. Onu da tekrar belirtmiş olayım. Burada AMD Raid Expert 2 teknolojisi var gördüğünüz gibi. Bunu açmazsanız ya bunu açtığınız zaman biraz daha iyi oluyor. Çünkü AMD çift kanal RAM desteğini sağlıyor. Bunu açtım. Bunun dışında Advanced moda giriyorum. Settings diyorum. IO ports diyorum. Burada gördüğünüz gibi ekran kartıma 2 GB ayrılmış durumda. Şu anda 2 GB ayrılmış durumda. Buradan Integrated videoyu seçiyoruz. Açılımı tam olarak bilmiyorum. Buradan auto da olur genelde. Force'da çekiyoruz bunu. Burada da auto oluyor genelde. Bunu da UMA Specified seçiyoruz. Burada ilk başta sizde şurada 2 GB'a kadar olur muhtemelen. Büyük ihtimalle o şekilde oluyor. Buradan bunları enabled hale getiriyoruz. Pardon. Above 4G decoding diyor. Bunu enable hale getiriyoruz. Bunlar da enable zaten.
Boot kısmına geldiğiniz zaman burada CSM support oluyor. Bunu disable moda getirmeniz gerekiyor. Orada 4 GB'ı seçebilmeniz için. Bu enable'sa seçemiyorsunuz. Ben bayağı bir araştırdım. Bayağı bir uğraştım. En son bulabildim onu. Onu disable hale getirdiğiniz zaman, bunu da enable'a getirdiğiniz zaman buradan 8 GB'a kadar ben seçebiliyorum aslında. 8'ini istersem ekran kartına veririm. 8'ini de RAM olarak kullanırım ama ben 4 yeterli olduğunu düşünüyorum. Sonrasında Save and Exit kısmına gelip Save and Exit diyorsunuz. Yes diyorsunuz ve bilgisayar kendini yeniden başlatıyor. Ve işlemimiz bu kadar. Tamamlanıyor. Hadi şimdi gelin oyun testlerine geçelim. Evet, önceki 8 GB iken hatırlarsanız yaklaşık 90-100 FPS arası alıyorduk. Şu anda gördüğünüz gibi yukarıdan görüyorsunuz. Ortalama FPS değerini açamadım bir türlü. Yani açıyorum aslında ama göstermiyor ortalama FPS değerini. Yukarıdan görebilirsiniz zaten. Sol üstten FPS değerini anlık olarak görebilirsiniz canlı. Şu anda 16 GB RAM bulunuyor. İşlemcimiz aynı işlemci. İşlemcide bir değişiklik yok zaten. Sadece RAM değişti ve SSD değişti. Ve gördüğünüz gibi FPS'imiz oldukça arttı yani. Gerçekten 40-50 FPS fazladan şu anda alıyoruz. Sadece RAM ve SSD'yi değiştirerek. İşlemciye laf edenler olmuştu önceki videoda. Genel anlamda beğenilmişti tabii ki ama beğenmeyen kişiler de oldu tabii ki de. Ben bütçeme uygun olarak bu şekilde tercih ettim. Bunu tercih edebildim daha doğrusu en fazla. Ve gayet de şu an memnunum aslında. Çoğu oyunda istediğim gibi oynayabiliyorum. Daha iyi oyunların da testleri yakında gelir YouTube kanalıma. Şu anda SSD'mde yer olmadığı için. Olduğu kadarıyla bunları yükledim. Bu videomuzda oyun testinde ekstra olarak Valorant oyun testini de yapacağız. Önceki videoda yapamamıştık. Yine aynı şekilde League of Legends ve CSGO testimizi zaten yapıyoruz. CSGO testimiz bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi zaten 140'ın altına yani çok nadir düştü. 130-140 yani 140 diyebiliriz ortalama FPS. CSGO'da en düşük ayarlarda. Şimdi geçelim League of Legends testine. Evet arkadaşlar, ben genelde medium low ayarında oynuyorum. Şurada yani otomatik ayarda. Ama şimdi en yüksek ayarları alacağım. Sizinle birlikte görelim diye. Sadece anti-aliasing ve vertical sign kapalı ve frame time FPS'imiz de sınırsız. Okey dedim. Şimdi hemen alacaklarımı alıyorum seri bir şekilde. Şöyle geliyorum. FPS yukarıda 60 görünüyor. Nedenini bilmiyorum ama kendi FPS'ini buradan görebilirsiniz. Bilal yaklaştır. Şu anda yani 120-115 FPS'ler alıyoruz. Önceki yani 8 GB iken hatırlarsanız yaklaşık 70-80 civarı alıyorduk en yüksek ayarlarda. Şu anda gayet iyi FPS'imiz o yüzden. Yine sanırım eş oynamıştık o videoda da. Bilerek arama giriyorum. Hem ranked oynamak videodayken sıkıntı olur diye. Gördüğünüz gibi FPS'imiz 120, 125, o civarda, 110. 115'in altına aslında indiğini görmedim ben açıkçası. Siz gördüyseniz belirtirsiniz. Bu arada işlemci sıcaklığımız ve GPU sıcaklığımız gördüğünüz gibi %46. Üstünü görmedim ben daha doğrusu. %46 şu anda. %47'yi gördü şu anda sıcaklığımız. Yani açık bir sistem için gayet iyi bir sıcaklık derecesi bu arada. Size belki yüksek gelmiş olabilir de. Biraz uzun oynamalarda da 55'i geçeceğini hiç düşünmüyorum. Yani göründüğü gibi 119, 115 savaş olduğunda. %15, 107'yi gördüm, 94'ü gördüm şimdi bir. Ama anlık bir düşüş sanırım.
Ya genelde Valorant ve League of Legends daha işlemci ağırlıklı bir oyunlar sanırım. Bildiğim kadarıyla. Valorant öyle de League of Legends'tan emin değilim. O yüzden çok aslında büyük bir FPS farkı olmayacak. Valorant'ta özellikle. Şimdi de bir en düşük ayarları alıp bakalım. Daha sonra da benim tercih ettiğim oyun ayarlarında yani Medium Low'da bakacağız. Bir de FPS değerlerine. 160, 155, 145 gördüm en düşük. 139 gördüm şu anda en düşük. Yani gayet iyi FPS değerleri. Öldük zaten belliydi. Yani 140-145 o civarda FPS alıyoruz. 160. En düşük ayarlarda da bu şekilde. Şimdi de benim kendi tercih ettiğim medium low ayarlarda oynayalım. Bakalım bir de öyle deneyelim. Şu an gayet görüntü de güzel. Hani efektlerde de bir sıkıntı olmuyor. Çok kötü görünmüyor. Low'da gerçekten çok kötü görünüyor bence. Ama bu şekilde gayet iyi görünüyor. FPS'im de gayet yeterli oluyor. Şu anda 129, 130. Galiba öldüm yine. Fitliyoruz ama olsun. Yani 120, 125, 124, 119. Gayet iyi FPS değerleri alabiliyorum. Şimdi de geçelim Valorant testine. Evet arkadaşlar, şimdi de Valorant testindeyiz. Valorant gördüğünüz gibi şu anda en yüksek ayarlarda. Yani sadece beta deneysel keskinleştirme kapalı. Çünkü beta'da olduğu için onu açmak istemedim, hani dengesiz olabilir diye. Eş yönsüz filtreleme şu an 4x'te. En yükseğe almadım bunları. Gerek duymadım. Bu da 2x'te. VSync kapalı bir de. Çok fazla FPS düşürüyor çünkü. Onun dışında zaten her şey normalde açık. FPS kısıtlama falan yok yani. Ayarlardan çıkıyorum, başla diyorum. Evet, şu anda en yüksek ayarlarda gördüğünüz gibi Icebox haritasındayız. Bu geldi. Normalde bu haritada hiç oynamadım bu arada. Şu anda gördüğünüz gibi 100 FPS, 97, 98, 89'a bir düştü. Sıcaklığımız 55 derece. Gayet iyi şu anda. Bu arada ben de ilk kez sizinle birlikte test ediyorum. O yüzden hani bir hile burada yok. Zaten ben de daha yeni test ediyorum şu an. Bu arada ses de yok. Ben ses de kısamıyorum şu an. Kulaklığımız şu an henüz olmadığı için. FPS'lerimiz bu arada gayet iyi. Yani en yüksek ayarlardayız şu an, her şey açık. Zaten normalde en yüksek ayarlarda oynanmıyor CSGO ve Valorant gibi bu tarz oyunlar. 1.72'ye düştü ama orası daha yeni ilk yüklenme ekranıydı. O yüzden onu saymayız. Saymıyorum onu. Yani ben ortalama şu an 95 diyebilirim. Yani 89-90'lara düştüğünü görüyorum. Ama %10 yüzde takılıyor. O yüzden ben 95 diyorum ortalama. Ortalama FPS'i açamadım dediğim gibi. Şimdi bir sonraki elde de isterseniz şeye geçelim. En düşük ayarlara geçelim. Ah, vuramadım. Musallat oldu bana. Vuramadım. Ayarları hemen en düşüğe getiriyorum, grafik ayarlarına. En düşüğe alıyorum her şeyi. Vignet'i de kapatıyorum. Netliği arttırmayı da kapatıyorum hatta. Bunları da kapatayım mı? Her şeyi kapattım şu anda. Bunları da kapatıyorum. Ayarlardan çıkıyorum. Şu anda bakalım. Şöyle bir şuralara gelelim. Şu anda 130, 140, 156, 180, 170. Duvara bakıyordum tabii ara. Böyle yere bakınca daha çok artar.
Videoda çok kötü oynadım arkadaşlar. Normalde bu kadar kötü oynamıyorum. Her neyse şu an biz FPS'imize odaklanalım. Şu an savaşta olan bir arkadaşı açalım. Yani aslında çok aşırı bir FPS artışı olmadı çok düşüğe alınca. Ama tabii 20-40 FPS arttı. 20-40 FPS de az değil tabii ki bu tarz rekabetçi oyunlarda. Yani şu an gayet iyi. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi performansta 40-50 FPS artış oldu. Oldukça FPS'imiz arttı. Sistemimizin hızı bayağı arttı. Öncesinde mesela bir klasör açarken gerçekten bekliyorduk yani. Bir süre bekliyorduk. Disk olduğu için. Şu an ise çok hızlı geldi bizim için. Bayağı bir level atlamış olduk. Her neyse videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar herkese teşekkür ederim destek olan. 1000 aboneye ulaşmadığım için henüz para kazanamıyorum YouTube'dan. Benim bir gelirim yok yani bu YouTube'dan gelir kaynağı elde etmiyorum. 1000 aboneye ulaşıp 4000 saatte izlenmeye ulaşmam lazım. Bunun için de videolarımın 50.000-100.000 izlenmesi gerekiyor. Yani henüz para kazanmıyorum. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.